1 Kasım 1755 Lizbon. Sabah sıradan başlar ama 9.30'da yer altından gelen ses Avrupa'nın en zengin limanını 3 felaketin ortasına iter. Depremden kaçanlar neden denize koşar ve ikinci felakete yakalanır? 1755 yılında Lizbon, Portekiz İmparatorluğu'nun kalbidir. Brezilya altını, Hint baharatı ve Afrika fil dişi bu limandan geçer. Şehirde 150 bin insan yaşar, gümrük binaları, kiliseler ve saraylar Tejo Nehri kıyısında sıralanır. 1 Kasım Azizler Günü'dür ve şehir bayramdır. Genç katip sabah erkenden gümrük binasına gelir. Elinde deri ciltli kayıt defterleri vardır. Bugün maaş günüdür ve akşam ailesine ekmek götürecektir. Masasında mürekkep, kum saati ve mühür bekler. Saat 9'a doğru liman hareketlenir. Gemilerden yük indirilir, tüccarlar gümrük vergisi öder, katipler kayıt tutar. Katip bir İngiliz tüccarın baharat faturasını kontrol eder. Her şey sıradandır. Saat 9:40. Yer altından bir uğultu yükselir. İlk sarsıntı 10 saniye sürer. Zemin dalgalanır, duvarlar çatırdar, raflardan defterler düşer. Katip masaya tutunur. Ardından kısa bir sessizlik gelir, sonra ikinci dalga başlar ve bu sefer durmaz. Deprem 3 ila 6 dakika sürer. Richter ölçeğinde 8,5 ile 9 arasında tahmin edilir. Gümrük binasının tavanı çöker. Katip defterleri kucağına alır ve koşarak dışarı çıkar. Sokaklar enkaz ve çığlıklarla dolar. Kilise kuleleri yıkılır, evler çöker, insanlar yaralıdır. Katip defterlerini göğsüne bastırır ve limana doğru koşar. Çünkü açık alan oradadır. Binlerce insan aynı düşünceyle limana koşar. Ama orada onları bekleyen ikinci bir felaket vardır. Depremden yaklaşık 40 dakika sonra deniz garip bir şekilde çekilir. Liman tabanı açığa çıkar, gemiler yan yatar, insanlar şaşkınlıkla bakar. Katip hala defterlerini tutar ve nefes almaya çalışır. Sonra ufukta dev bir dalga yükselir. Tsunami 6 metre yüksekliğindedir ve hızla kıyıya yaklaşır. İnsanlar koşmaya başlar ama çoğu için artık geç kalmıştır. Dalga limandaki kalabalığı, gemileri ve enkazı süpürür. Katip bir taş sütunun arkasına sığınır, su onu da vurur ama sütun dayanır. Defterleri elinden kayar ve suya karışır. Dalga geri çekildiğinde etraf ceset, enkaz ve çamurla kaplıdır. Deprem ve tsunami yetmez. Öğleden sonra şehirde yangınlar başlar. Evlerdeki ocaklar ve kilise mumları enkazı tutuşturur. Rüzgar yangını hızla yayar. Şehrin ahşap yapıları ve dar sokakları ateşi besler. Yangın 3 gün boyunca söndürülemez. Katip limandan içeri doğru yürür. Maaşını alamayacağını bilir, defterleri kaybolmuştur. Ama ailesini bulmak zorundadır. Sokaklarda enkaz, ateş ve çığlıklar vardır. Biz yıkık evin önünde durur. İçeriden zayıf bir ses gelir. Küçük bir çocuk enkazın altında sıkışmıştır. Katip bir an duraksanır, sonra içeri gider ve taşları kaldırmaya başlar. Çocuk yabancıdır. Belki bir tüccarın oğludur. Katip onu tanımaz ama kurtarır. Çocuğu sırtına alır ve yangından uzaklaşır. Defterleri, maaşı ve eski hayatı geride kalmıştır. Gece Lizbon yanmaya devam eder. Katip çocukla birlikte şehir dışına çıkar. Tepelerde binlerce insan çadır kurar. Ölü sayısı 10 bin ile 100 bin arasında tahmin edilir. Kesin rakam hiçbir zaman bilinemez. Peki bu felaket Avrupa'yı nasıl değiştirir ve Lizbon nasıl yeniden inşa edilir? 1755 Lizbon depremi Avrupa aydınlanmasını etkiler. Voltaire ve Rousseau bu felaketi tartışır. İlahi adalet ve doğal felaket kavramları sorgulanır. Portekiz Başbakanı Pombal, şehri modern deprem yönetmeliklerine göre yeniden inşa eder. Pombal enkazı hızla temizletir, yağmacılığı sert biçimde cezalandırır ve geniş caddeler, açık meydanlar ve depreme dayanıklı binalar inşa ettirir. Lizbon, Avrupa'nın ilk planlı şehirlerinden biri olur. Katibimizin gerçek kaderi bilinmez ama binlerce sıradan insan o gün benzer kararlar verir. Bazıları hayatta kalır, bazıları kaybolur. Defterleri, maaşları ve eski düzenleri yok olur. 1755 Lizbon depremi, tarihin en iyi belgelenmiş doğal felaketlerinden biridir. Yüzlerce gördüğü tanığı mektubu, resmi rapor ve bilimsel gözlem günümüze ulaşmıştır. Bu anlatı o kaynaklardan hareketle dramatize edilmiştir. Tarihte Bir Gün Bir Yerde serisinin bu bölümünde 1 Kasım 1755'te Lizbon'da yaşanan üçlü felaketi bir liman katibinin gözünden izledik. Bir sonraki bölümde başka bir gün, başka bir yer ve başka bir hayat sizi bekliyor.